Bu benim hayatım, benim kararlarım. Senin kuralların geçmez. Benim karım Alya. Ve bunu sen hiçbir zaman değiştiremeyeceksin. Uzak Şehir yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Sezon finalinin ardından hepimizde büyük bir merak oluştu. Özellikle Cihan ve Alya'nın o çok konuşulan öpüşme sahnesinden sonra yaşanacaklar şimdiden herkesin kafasında farklı senaryolar oluşmasına neden oldu. Yeni sezona dair pek çok ipucu var ama kesin bir şey varsa o da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı. Bugünkü videomuzda yeni sezona dair herkesin dikkatini çeken sahnelerden yola çıkarak yaşanacak olayların gidişatını birlikte inceleyeceğiz. Bununla da yetinmeyip kimsenin fark edemediği detaylardan, gizli mesajlardan ve dikkat çeken anlardan bahsedeceğim. Yani hem herkesin açıkça gördüğü sahnelerin üzerinden geçeceğiz, hem de biraz derinlere inip olaylara farklı bir pencereden bakacağız. Videomuza başlamadan önce Uzak Şehir'in yeni sezonunu benim kadar özleyenler varsa hemen videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca sizin de yeni sezondan beklentilerinizi çok merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın, birlikte konuşup tartışalım. O zaman sözü daha fazla uzatmadan yeni sezon analizimize hep birlikte geçelim. İlk olarak Ecmel tarafında yaşanacaklara odaklanalım. Ecmel artık cezaevinden çıktı ve çok daha tehlikeli, çok daha kararlı bir düşman olarak geri dönüyor. Aslında hepimiz Ecmel'in gücünün ve etkisinin farkındaydık. Ama artık özgür olduğunda bu gücün sınırlarını çok daha iyi göreceğiz. Yeni sezonda Ecmel er ya da geç Bora'nın kendi oğlu olduğunu öğrenecek. Ve bu gerçekle birlikte Sadakat'e karşı yıllardır içinde biriktirdiği öfke çok şiddetli bir şekilde patlak verecek. Ama işin bir diğer boyutu da var. Ecmel oğlundan geriye kalan tek hatırası olan torunu Deniz'i yanına almak için mücadele vermeye hazırlanacak. Tabi bu noktada Ecmel'in kendi ailesinin de bu duruma şiddetle karşı çıkacağı kesin. Ama Ecmel'i tanıyanlar bilir. İstediği bir şey varsa, kim ne derse desin ya da ne olursa olsun önünde kimse duramaz. Özellikle sezonun ortalarına doğru Ecmel'in bu konuda iyice gözünü karartacağını, çok daha tehlikeli hamleler yapacağı bir döneme şahit olabiliriz. İşte tam da bu noktada diziye yeni bir karakterin katılması dengeleri alt üst edebilir. Eğer söylentiler doğru çıkarsa Alya'nın babası yeni sezonda diziye dahil olabilir. Ve bu karakter tıpkı Ecmel kadar etkileyici, sert ve dikkat çeken bir figür olacaktır. Cihansa bu savaşın ortasında aileye, sevdiklerine sahip çıkmaya çalışırken kendi içindeki duygularla da mücadele etmek zorunda kalacak. Cihan ve Alya aşkı yeni sezona kesinlikle damga vuracak. Ancak şunu da belirtmek lazım. Bu ilişki hiç de sorunsuz olmayacak. Yeni sezonda birçok engel, birçok sınav onları bekliyor. Mine, Sadakat, hatta adı şimdiden anılmaya başlanan Meryem karakteri. Hepsi Cihan ve Alya'nın yollarını kesmek için sahneye çıkabilir. Mine ilk sezonda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Çiftimizin arasını bozma çabasıyla dikkat çeken bir karakter oldu. Ama artık izleyicilerin de Mine'ye tahammülü kalmadı diyebiliriz. Bu yüzden yeni sezonda Mine karakterinin sahnesinin çok uzatılmayacağını düşünüyorum. Hamilelik konusu bir şekilde kesinleşip çözüme kavuşacak ve Mine karakterine dizimizde veda edeceğimizi umuyorum. Ne kadar kısa sürede olursa izleyicinin de o kadar rahatlayacağı kesin. Öte yandan Sadakat hala Alya'ya tam anlamıyla ısınabilmiş değil. İlk etapta Cihan ve Alya ilişkisinde oldukça sert tepkileri olacak. Hatta bu tepkileriyle Alya'nın kalbini fazlasıyla kırabilir. Ama zamanla Sadakat'in de Alya'yı tam anlamıyla tanıdıkça yavaş yavaş ona ısındığını, onu aileden biri olarak gördüğünü izleyebiliriz. Cihan ve Alya çifti yeni sezonda bizleri bol bol romantik sahnelerle büyüleyecektir. Özellikle ilk kez bir araya gelecekleri o özel gecenin sezonun en çok izlenen sahnelerinden biri olacağı kesin. Ve şunu her videomda söylüyorum, bu videoda da tekrarlamadan edemeyeceğim. Alya'nın yeni sezonda Cihan'dan hamile kalacağını düşünüyorum. Eğer bu gerçekleşirse çiftimizi çok farklı, çok duygusal bir süreç bekliyor olacak. Kaya ve İpek aşkı mı başlıyor? Yeni sezonda bu cephede oldukça karmaşık bir ilişki sarmalı izleyebiliriz. Eğer Uzak Şehir'e yeni başlayanlar varsa
kısaca bu ilişki düğümünden bahsetmek iyi olabilir. Zerrin Kaya'ya deliler gibi aşık. Kaya da Zerrin'i bir an bile unutamıyor. Ama Zerrin Demir'le evli ve artık Demir de Zerrin'e aşık olmakta. Kaya ise İpek'le nişanlı. İpek sanki Kaya'ya yıllardır aşıkmışçasına bir bağlılıkla mücadele ediyor. Peki bu ilişki sarmalı çözüme kavuşacak mı? Yoksa iyice düğümlenip herkesin canını mı yakacak? İşte asıl merak konusu da bu. Ama benim bu konuda dikkat çeken bir iddiam var. Eğer doğru çıkarsa tüm dengeler değişebilir. Bence Zerrin bebeğini kaybedecek. Ve bu kayıpla birlikte Kaya çok acı bir şekilde gerçekle yüzleşecek. O bebeğin babası olduğunu öğrenecek. Ve bu gerçekle sarsıldığında artık Zerrin'e eskisi kadar şefkatle bakamayacak. Aksine çok daha derin bir öfke duyacak. Çünkü bu kadar kritik bir konuda Zerrin'in kendisine hiçbir şey söylememiş olması, Kaya'nın kalbinde kapanması çok zor bir yara açacak. İşte bu noktada Kaya tüm acı ve öfkesiyle İpek'e çok daha fazla yakınlaşabilir. O güne kadar belki de sıradan bir nişanlık olarak gördüğü ilişki birden çok daha anlamlı hale gelebilir. Ve yeni sezonda Kaya ile İpek'in düğününe şahit olabiliriz. Kaya artık geri dönmek istemeyecek, kendi geleceğini kuracak. Zerrin ise tüm bu yaşananlardan sonra o da kendi hayatına bakacak. Demir'le olan evliliğini çok daha sağlam bir temele oturtacak. Bu dediklerim tamamen saçma gelmiş olabilir. Ancak bu tarz bir senaryo izleyenleri içine daha fazla çeker. Nare ve Şahin evlendiler. Ama bu evlilik bekledikleri kadar huzurlu olmayacak. Aksine geçmişten çıkan sırlar ve iki aile arasındaki amansız düşmanlık bu çifti çok zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak. Şahin'i hep iyi niyetli, hep kalbi temiz biri olarak izledik. Ama yeni sezonda bambaşka bir Şahin'le karşılaşabiliriz. Şahin aile değerlerine çok bağlı bir adam. Ama ne yazık ki babasının sözünden çıkamayan, aile baskısı altında ezilen biri. Sevdiği Nare'ye olan aşkı bile babasına karşı duracak kadar güçlü olmayabilir. Ve işte bu noktada işler tehlikeli bir hal alacak. Öyle ki Şahin bazen Cihan'a ihanet edebilecek kadar ileri gidebilir. Bazen de Kaya ile burun buruna gelecek kadar gerilimin ortasında kalabilir. Hep iyi kalbiyle tanıdığımız Şahin'i, ailesinin yönlendirmesiyle yanlış kararlar alırken izlemek, izleyiciye zor anlar yaşatacaktır. Hatta şunu da söylemek lazım. Nare bile bu baskıdan, bu iki aile arasındaki savaşın ortasında kalmaktan yorulacak. Şahin'den soğumaya başlayacak. Ve izleyici ister istemez şu soruyu soracak. Acaba Şahin babasına resti çekecek mi? Aşk uğruna Cihan'ın yanında duracak kadar cesur olabilir mi? Maalesef bu ihtimal çok düşük. Çünkü orijinal yapımda da Şahin Cihan'a ihanet eden bir karakterdi. Eğer bizim dizimizde de aynı çizgi devam ederse Şahin'i artık iyi niyetinin kurbanı olmuş bir adam olarak izleyebiliriz. Ama tabii ki izleyici olarak gönlümüz Şahin'in bir noktada uyanmasından, babasına rest çekip doğru tarafta yer almasından yana.